Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ajurlu harika bir örnek çalışması yapacağız. Özellikle hava değişimi olduğumuz bu dönemlerde böyle mevsimlik bluzlar, hırkalar, çocuk örgüleri uygulamak istediğiniz her yerde, her kalınlıkta bir iple yapabilirsiniz. Öncelikle kanalıma değer verip abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Koton ipim ve 3 numara misina şişim var ama daha dökümlü olmasını istiyorsanız burada daha kalın bir şiş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Örneğimin uygulaması için ilmek sayımız 6 ve 6'nın katları. Daha sonra sadece kenar ilmekleri ekliyoruz ve ben de sizlerle birlikte 3 desen çalışması yapıp örneğimi uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzdeki birinci kurulum sıramızdayız. Toplam 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir desenim 6 ilmekten oluşuyordu. Üçünü düz olarak ördüm. Sıradaki 2 tanesini ben yer değiştirmiyorum. Siz eğer burada yer değiştirmeniz gerekirse alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak bir tane ilmek arttırıyoruz ve devamında bir tane de düz örüp toplam 6 ilmekle bir adet örneğimizin açılımını bu şekilde yapıyoruz. Sıra boyu bu tekrarla ilerleyeceğiz. Bir kez daha tam detay olarak gösterelim. 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sıradaki 2 adet ilmeğimizi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmek artırıp bir tane düz örüyoruz. Ama daha pratik bir şekilde anlayabilmeniz açısından şöyle göstereceğim sizlere. Her artırma ilmeğinden sonra 4 adet düz ilmeğimiz olması gerekiyor. Bir tanesi zaten ikinci desenimde. 3 tane daha örüyorum 3. desenimden. Bakın burada 4 adet düz oluyor. Buradaki 4 rakamını aklınızda tutun. Çünkü her saymada, her kesim ve artırmada 4 adet ilmeğimiz olması gerekiyor. Devamında 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir ilmek artırıp kenar ilmeğimden önce bir tane düzüm kalıyor. Onu da düz olarak örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Örneğimiz hem önlü hem de arkalı işlem yapılan bir örnek. Kenar ilmeğimden sonra ters ilmeğime dönüyorum. Bir adet tersimi ve daha sonra bakın şu benim sağ kesim ilmeğim. Önünde şu an görünen bir arttırma var. Onu da örerek 2 tane ters yapıyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Bakın sağ kesim ilmeğim, arkasından bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Yani kesimler burada da devam ediyor. Bu kesimden sonra arkadaşlar sayalım. 1 2 3 artırma ilmeği ile 4. 4 tane ters örüyorum. Dolayıp bir adet ilmek artırıyorum. Sağ kesim ilmeğim, arkasından bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte sağ tarafa ters olarak kesiyorum. Bakın kesilen ilmekten sonra sayın. 1 2 3 ve artırma ilmeği 4. Tekrar artırıyorum. Sağ kesim ilmeğim, arkasından bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Burada 2 adet ilmeğiniz kalacak. İkisini de ters örüp sıramı bu şekilde ikinci sıra tersinden tamamlanıyor. Ön yüze 3. sırama geliyorum. Artık örnek kendini gösteriyor. Daha net. Bir tane düz örüyorum ve sağ kesim ilmeğimin şu önünde bir tane ilmek var. İkisini birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeği yerine dolayarak ilmek artırıyorum ve sayıyoruz. Bakın sayın buradan sonrasını. Bu sayı da önemli. Daha pratik bir şekilde anlaşılıyor bu şekilde. 1 2 3
ve 4. Hemen kesim yerine gelmiş oluyoruz. Bakın sağ kesim, önünde 1 adet ilmek. Birlikte kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolayarak ilmeğimi arttırıyorum ve sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Sağ kesim, önünde 1 ilmek. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Buradan sonra artık oluşan ilmeklerim var. O yüzden saymanıza gerek yok. En sonda yine de 3 adet ilmeğiniz olması gerekiyor ön yüzdeki 3. kurulum sırasında. 4. sıra tersine dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ve artırma ilmeğime kadar 4 adet ters örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Sıradaki sağ kesim ilmeğim, arkasından bir tane ilmeği de alarak ikisini birlikte sağ tarafa doğru ters olarak kesiyorum. Yine sayalım. 1, 2, 3 ve artırma ilmeğimle 4. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. 2 ilmeği birlikte kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4 adet ilmek ördüm. Artırma ilmeğim. 1 ilmek arttırdım ve ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Yani burada önce arttırıyoruz. Sonrasında 2 adet ilmeği ters örüp bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Burası örneğimizin ilk bölümü. Baştan başa kadar sağ kesimlerimiz geldi. Buradan sonra tam zıttına, tam tersini sola doğru kesimlerimize başlayacağız. 4 ajur deliği sağ tarafa, yine aynı şekilde 4 ajur deliği de sol tarafımıza olacak şekilde uygulamaya başlıyoruz. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sırada yaptığım gibi önce 6 ilmeğin açılımını göstereceğim. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dolayıp bir tane ilmek artırıyorum. Sıradaki bakın birincisi arttırma ilmeği. Ben ikisinin de yönlerini çeviriyorum. Siz sadece bir tanesini çevirip o şekilde de alabilirsiniz ama benimki alışkanlık. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Burada bakın zaten bir düz örüp artırıp kestik. 3 ilmeğimiz oldu. Kalan 3 tanesini de örüyorum ve 6 ilmekli ilk desenimi bu şekilde bitiriyorum. Bir düz örüp artırdım. Sol kesip 3 düz ördüm. Bir kez daha aynı tekrar yapalım. Bakın bu sağ kesim ilmeği bir düz olarak örüyoruz. Dolayıp ilmeğimizi artırıyoruz. 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz ve arkasına 3 tane düz örüyoruz. Kesimden itibaren yine o 4 sayısını burada bulacağız arkadaşlar. Ona da şöyle dikkat ederseniz buradaki kesim ilmeğinden sonra her ara bir sonraki kesime kadar yine 4 adet ilmekten oluşuyor. 3'ü burada var. 4.'sü de bu. Tekrardan artırıyorum. 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve kalan 3 adet düzümü de 5. sıramda bu şekilde kurarak devam ediyorum. Böylelikle ilk sıramızı sol tarafa doğru yaptık. Geliyoruz 6. sıramıza, tersine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın benim tam şuradaki sol kesim ilmeğim, önünde 3 tane ilmek var. Kesimler devam edecek. O yüzden 2 tane ilmeğimi örüyorum. Kalan bir tane ile sol kesim ilmeğimi yer değiştireceğim. Bakın sol kesim ilmeğimi önden sağ şişime alıyorum. Şöyle. Daha sonra 2 ilmeği de yavaşça sol şişimden çıkartıyorum. Sağ şişteki sol ilmeğimden önce bu çıkarttığım şuradaki ilmeği koyuyorum önce sola.
Şimdi bu sol kesim ilmeğimi de onun önüne koyuyorum. Burada 2 tane ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi birlikte kestim ve ilmek artırdım. Buradan sonra sayabilirsiniz. Yine 4 olması gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Bakıyorum sol kesim ilmeğim, önünde bir tane ilmek var. Şimdi şöyle önden aldım o ilmeğimi. Önce sağ şişime, ikisini birlikte çıkartıyorum. Önce öndeki ilmeği sol şişe takıyorum. Sonra sol kesim ilmeğimi onun önüne koyuyorum ve bu şekilde ikisini birlikte ters alıp kesiyorum. Kesilen ilmeği yerine dolayarak ilmek arttırıp sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar sol kesim ilmeğimi önden sağ şişime koydum. Bu öndeki ilmeği de şu şekilde önce onu alıyorum sola. Bunu da onun önüne koyuyorum. Ve böylelikle ikisini birlikte ters alıp kesiyoruz. Burada da önce ilmek arttırıp sonra kalan 2 ilmeğimizi ters örüp sıramızı tamamlıyoruz. 7. sıra ön yüze gelelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ilmeklerimize bakalım. 1, 2 ve 3 adet ilmek örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıp sol kesim ve arkasındaki bir ilmeği de alıp yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Artırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirdim. Sola doğru kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4 adet düz ördüm. Artırıyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum ve kalan bir düzümden sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Geliyorum 8. sıra örneğimin tersine. Burada artık bakın sol kesim ilmeğim zaten önünde sadece bir tane ilmek kaldı. O yüzden kenar ilmeğimden sonra yer değiştirerek örneğe başlıyorum. Sol kesim ilmeğimi önden sağ şişime alıyorum. Bakın burada. Sonra yavaşça diğerini çıkartıp onun önüne yerleştiriyorum. Kenar ilmeğimden sonra örneğe keserek başlıyorum. Kesilen ilmekten sonra 4 adet ilmek sayıyoruz. Önce artırıp sonra sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Sol kesim ilmeğimi önden sağ şişime bu ilmeğin önüne koyuyorum. İkisini birlikte alıp kesiyorum. Önce artırıyorum. Sonra sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yeniden önce arkadan yerlerini değiştirdim. Şişime koydum. İkisini birlikte kestim. İlmek arttırdım ve sayalım. 1, 2, 3, 4 adet ters örüp kenar ilmeğimle beraber sıramı bu şekilde tamamladım. 8. sıramız bizim örneğimizin son sırasıydı. Buradan itibaren ön yüze döndüğümüzde buraya da baktığımızda burada da toplam 4 adet ajur deliğimiz oluştu. Sol kesimlerimiz tamamlandı. Buradan itibaren yeniden birinci kurulum sırasına geri dönüş yapıyoruz. Yani şöyle bir desende gösterecek olursam bunun üzerine kurulumlu hemen yine birinci sıramıza döneceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 düzden sonra
2 ilmeğimi birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmeğimi artırdım, bir düz ördüm. Bu zaten bakın sol kesime denk gelmesi gerekiyor. 6 ilmekli bir modelimiz kurulmuş oldu. Bir daha yapalım. Yine 3 adet düz. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Önce artırdım, sonra bir düz ördüm. Bu şekilde yeniden bunun üzerine örneğimizin birinci kurulum sırasını yapmış bulunuyoruz. Bu da modelimizin tamamen bitmiş büyük parçası. Bu şekilde uyguladım. Elimde böyle simli pullu bir ip vardı. Kotona yakın türden bir iplikti. Onunla da duruşu inanılmaz güzel durdu. Özellikle mevsimlik yapacağınız koton iplerde dökümlü durmasını istiyorsanız şişinizi kalın tutun arkadaşlar. Ben 3 numarayla ördüm yine bunu ama çok hafif bir buhar verdim. Daha çok da isterseniz verebilirsiniz buharı. O zaman daha yumuşak, daha dökümlü bir hali alacak. Ben çok fazla incelmesini istemediğim için şöyle çok hafif bir buharla sadece düz durmasını sağladım. Çok kolay bir model. Çocuk örgülerinde şu şekilde yakadan başlama örgülerde de çalışabilirsiniz. Özellikle kız bebeklerine çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.